EGET Vakfı açılımında söyleyelim. Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm Vakfı 8. Lavanta Hasat Festivali gerçekleştirdi ve gerçekten de bitkisel yağ ve suların ithalatını kesme konusunda öncülük yapan bir vakıf. EGET Vakfı kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Özlem Uzman'la konuşmak istiyoruz. Özlem Hanım merhaba. Merhaba Zafer Bey. Evet, öncelikle bize bir EGET Vakfı'nı tanıtır mısınız? EGET Vakfı açılımı sizin de söylediğiniz gibi Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm Vakfı, maddi yetersizliğin üniversite eğitimine engel olmadığı, doğanın sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla korunduğu, orta yaş ve üstü insanlar için çağcıl turizm örneklerinin yaşama geçirildiği bir Türkiye düşlemiyle yola çıkarak 2015 yılında Safaye Özer'le birlikte Muğla'da kuruldu. Evet, peki şu 8. Lavanta Hasat Festivali'ni de bir anlatalım mı dinleyicilerimize? Aslında bizim tüm çabalarımızın tek bir nedeni var. O da maddi yoksulluk yaşayan öğrenci kalmasın ülkemizde. Biz elimizden geleni bu öğrencileri yolda bırakmamak üzerine yapalım diye yola çıktık. EGET Vakfı burs fonunu nasıl oluşturur üzerinde uzun uzadıya düşündüğümüz bir konuydu. Çünkü sadece bağışlara bağımlı olarak vakıfların ya da sivil toplum kuruluşlarının yaşaması oldukça güç. Dolayısıyla biz gelir kaynaklarımızı nereden elde edebiliriz diye düşünürken bunu ekolojik tarımdan elde etmeliyiz kanaatine vardık. Çünkü ekolojik tarım aslında hepimizin geleceği için çok kritik bir konu. Doğal kaynaklarımızı hızla tüketiyoruz ve bu da dünyamız üzerinde büyük bir yük yaratıyor. Su kıtlığı, toprak erozyonu, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sorunlar yalnızca ülkemizin değil dünyanın aslında başlı başına bir sorunu. Tarımda ilaç adı altında kullanılan kimyasallar toprağımızı zehirliyor, sağlığımızı tehdit ediyor. Bu zehirler su kaynaklarımızı kirletiyor, toprağın verimliliğini düşürüyor ve uzun vadede hem doğa hem de insanlar bundan bir kere büyük zararlar görüyorlar. Bu nedenle de ekolojik tarım buradaki en güvenli yöntem. Ekolojik tarımı yaygınlaştırarak bu konu üzerine ağırlık vererek hem kendi uygulamalarımızla hem de çevreyi bilinçlendirerek bir farkındalık yaratmak istedik. İlk EGET Vakfı'nın ilk iktisadi işletmesinin yaptığı faaliyetlerden biri de lavanta dikmek oldu. Ve 2017 yılından beri bu lavantaları yaklaşık 5600 kök arazimize aktardık. Ancak lavantaları hasat ettikten sonra bundan katma değerli ürünler üretmemiz gerektiğine karar verdik. Yani sadece lavanta yağını satarak bir gelir elde etmek değil de buna nasıl katma değer ekleyebiliriz diye düşündük. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı onaylı kozmetik ürünler üretme fikrini geliştirdik. EGET Ten markası öyle doğdu. Evet. Şunu hemen belirteyim. Festivale geleceğim. Festivali sordunuz ama birçok şey anlattım. Anlaşılması için konunun buna özellikle değindim. Elbette. Biz lavantaların bir kere bizim lavanta tarlamız organik sertifikalı bir lavanta tarlası. Lavantaları hasat ederken herhangi bir motorlu testere ve benzeri araç kullanmıyoruz. Tamamen orakla ve el yöntemiyle bunu yapıyoruz. Çünkü lavantalarımıza mazot ya da herhangi bir kalıntı bulaşsın istemiyoruz. Şimdi 2017 yılından beri tabii bu hasatları yapınca artık şenlikler yapıyorduk. Bu şenlikler büyüdü. Bu yıl 8. defa bir festivale dönüştürerek gerçekleştirdik bunları. Neler yapıyoruz? Hem tabii ki doğa içinde konuklarımız çok keyifli dakikalar geçiriyorlar. Çünkü muhteşem bir doğa içerisindeyiz. Ama bunun yanında da ekolojik bilinç geliştirecek yetişkin ve çocuklar için çok çeşitli atölyelerimiz oluyor bu etkinliklerde. Dolayısıyla aslında konuklar hem güzel vakit geçiriyorlar doğanın içinde hem de öğrenmiş olarak ayrılıyorlar bizim festivalimizden. Şunu da hemen belirteyim. Bu festivalin yapıldığı yerde yani bizim organik lavanta tarlamızda edindiğimiz lavantaları herhangi bir destilasyon ünitesinde damıtmamız mümkün değildi. Organik oldukları için. Dolayısıyla yine bir ilki gerçekleştirdik ve Muğla'nın organik tarım sertifikası
alakalı ilk distilasyon ünitesini kurmuş olduk. Aslında iktisadi işletmemiz birçok ilki gerçekleştirdi. Sahil kentlerinin ilk lavanta tarlasını biz kurduk. Organik tarla. İşte daha sonra distilasyon ünitesini faaliyete soktuk. Sonra Egetan markasıyla Sağlık Bakanlığı onaylı birçok kozmetik ürünü piyasaya sunduk. Şampuan, duş jeli, sabun vesaire. Bir de uluslararası başarılara imza attık. Bir zeytinliğimiz olmamasına karşın doğru zeytinyağı nasıl üretilir? Bunu hem üreticilere hem de tüketicilere göstermek istedik. Ve soğuk sıkım erken hasat zeytinlerimiz 3 uluslararası madalya aldı. Evet, bunlardan ikisi Tokyo'dan, oldukça önemli yarışmalardan, kalite yarışmalarından. Bir diğeri de zeytinyağının Oscar'ı sayılan Londra IOOC kalite yarışmasından. Uluslararası başarılara da imza atmış olduk. Evet, o da Eget'ten Ela değil mi, onun da markası şu anda internet sitemizde? Evet, Eget Ela ve Eget Memecik. Sanıyorum Memecik tükendi, Ela kaldı sadece. Zaten biz butik üretim yapıyoruz, kısıtlı sayıda üretim yapıyoruz. Soğuk sıkım olarak üretim yapıyoruz. Burada aslında dinleyicilere şunu da aktarmak isterim. Zeytinlerin toplanması çok önemli. Yani zeytinin toplandığı gün sıkıma gönderilmesi gerekiyor. Aksi takdirde çuvallarda bekletilen zeytinlerde kızışma başlıyor ve bütün faydalı bileşenler ne yazık ki zarar geliyor ve kullanılan zeytinyağının bir faydası kalmamış oluyor. Evet, bir de yine internet sayfanızdan gördüğüm kadarıyla mesela limon otu hidrosolü görüyorum, yine katma değerli ürünlerden, sarı kantaron yağı görüyorum. Daha da çeşitlenecek mi bu ürünler? Kesinlikle çeşitlenecek. Her yıl yeni bir ürün ekliyoruz ürün gamımıza. Kantaron da yine kendi organik tarım sertifikalı tarlalarımızdan topladığımız kantaronlar ve sızma zeytinyağı içinde kendimiz üretiyoruz. Limon otu hidrosolünü de bizim damıtım işletmemiz dışarıya da hizmet veriyor. Burslarımıza kaynak oluşturmak amacıyla. Oradan edindiğimiz yağlar oluyor. Ve seralarımız da var bu organik tarım işletmemizde Armutçuk'taki. Orada da çok çeşitli yeni bitkiler üzerine ve yeni yağlar üzerine çalışmalarımız sürüyor Zafer Bey. Evet, şimdi burs kısmına da tekrar dönmek istiyorum ama çok önemli de bir nokta var. Çevredeki çiftçilerle paylaşıyor musunuz tüm bu deneyimlerinizi? Elbette, zaten vakfın ana amaçlarından biri de bu. Bir dönem biz ilk lavanta yetiştirmeye başladığımız ve lavantalarımız büyüdüğü zaman Armutçuk'taki tarlamızın etrafına 900 kovan gelmişti. Ve lavanta balı elde etmek üzere aslında birçok üretici bizden sonra, hatta buna belediyeler de dahil, lavanta yetiştirmeye başladı. Onlara danışmanlık da veriyoruz birçok kuruma. Bu arada şundan da söz etmem gerekiyor. Biz ekolojik eğitimler de sağlıyoruz okullara ve çiftçilere. Ekolojik tarım nasıl yapılır diye. Ayrıca vakıf merkezimizin bulunduğu binada, bu arada 1894 yılından kalma eski bir konakta hizmet veriyor Eget Vakfı. O da ayrı bir sosyal sorumluluk projesiydi. Bu konağı yaşar hale getirdik. Onun bir dönümlük bir bahçesi var. Bu bahçede de çeşitli permakültür uygulamaları yapıyoruz. Yani zehirsiz, onların ilaç diye adlandırdığı ama bizim zehir dediğimiz kimyasallar kullanılmadan gayet sağlıklı ve verimli ürün yetiştirilebileceğine dair örneklemeler sergiliyoruz. Evet, zaten yani onu söyleyecektim. Yani çok meraklıyızdır biz. İşte bu aktarlarda mesela lavanta yağı, sarı kantaron yağı ya da başka bitkisel uçucu yağlar çok rağbet gören yağlardır. Yani çok meraklıyızdır bunları kullanmaya. Bunları ithal ediyor olmamız zaten üzücüydü. Evet. İşte umarım tamamen kesilir bunun ithalatı. Peki nasıl bursa dönüşüyor ve kimler burstan yararlanabiliyor? Evet, bütün bu çabaların tek nedeni dediğim gibi daha çok öğrenciye burs verebilmek. Burs
konusunda öğrencilerin başvurularını değerlendirmek konusunda çok iddialıyız. Bu konuda kendimizi Türkiye'nin en yenilikçi eğitim vakfı olarak tanımlıyoruz. Çünkü öğrenciler şu anda da tam işte bu değerlendirme zamanı, yeni öğrenciler başlayacaklar, dinleyenlere de aktarmış olayım. Bizde hiçbir kimse için kalem oynamaz. Tamamen bu set adını verdiğimiz bursiyer seçme ve değerlendirme sistemi adı altında bir yazılımımız var. Burs vermeye başladığımız 2016 yılından beri yalnızca bu yazılımı kullanıyoruz. Bu şöyle işliyor. Bu arada 38.785 öğrenci başvurdu bugüne değin. Bu çok ciddi bir rakam. Evet. Burslarımıza. Neden böyle oluyor? Çünkü bizim burslarımıza başvurmak çok kolay öğrenciler için. Türkiye'de ilk defa mobil uygulamasıyla başvuru kabul eden vakıf da biziz. Bu kadar genç bir vakıf olmamıza karşın. Bu nedenle de öğrencilerin biraz işini kolaylaştırıyoruz aslında. Eğitim ve Burs Komisyonumuzun belirlemiş olduğu çeşitli kriterler var. Bu kriterlerin karşılığında da bir takım puanlar var. Artı ve eksi olarak. Bu puanları biz sistemimize yüklüyoruz. Belli burs başvuru takvimimiz var. Bu sürelerde öğrenciler bizim burslarımız için başvuruyorlar. Tamamen bilgisayar yazılımı bizim burs vereceğimiz öğrenciyi hesaplayacak şekilde baraj üstünde bir takım öğrencileri bırakıyor. Yani puanı o seviyede olan öğrencileri, biz bu öğrencilerden yaklaşık 37 belge istiyoruz. Verdikleri bilgilerin doğruluğunu ispat etmek için. O bilgilerle, verdikleri bilgilerle belgeler eşleştiriliyor. Burada bir doğruluk sağlanıyorsa bu kez de biz öğrencilerimizi çevrim içi görüşmeye davet ediyoruz. Burada da ikinci bir puan oluşuyor. Daha sonra da EGET Vakfı'ndan burs alacak öğrenciler belirlenmiş oluyor. Şunu söylemem lazım. Bizim çeşitli kriterlerimiz var. Mesela burslarımız karşılıksız değil. Şöyle bir kuralımız var. Öğrenci mezun olduktan ve çalışmaya başladıktan 6 ay sonra, mezun olduktan demeyeyim de çalışmaya başladıktan 6 ay sonra aldığı burs tutarını aldığı süre boyunca bize geri ödemeli, yani bağışlayacak ki biz de başka bir öğrenciye bunu burs olarak aktarabilelim. Yani biz sistemimizi sürdürülebilir kılmak için bunu yapıyoruz. Herhangi bir şekilde faiz işletmiyoruz. Herhangi bir şekilde noter huzurunda bir belge imzalatmıyoruz. Tamamen bunu öğrencilerin vicdanına bırakıyoruz ve çok şanslıyız ki öğrencilerimiz geri ödemelerine vakfı bunu bağışlamaya başladılar. Ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü böylelikle biz daha fazla öğrenciye umar olabiliyoruz. Verilen burs sayısı artıyor. Kesinlikle öyle. Bir diğer konu da öğrenciler bursun devamı için bir sosyal sorumluluk projesi tamamlamak zorundalar ve bunu bize belgelemek zorundalar. Diledikleri kurumda bu sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirebilirler. Bu da şu: yılda 3 gün herhangi bir ücret almadan bir yerde çalıştıklarını bize belgeleyecekler. O kurumun anketli kağıdına yazılmış şu kişi şu tarihlerde sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmiştir diyecek. Çünkü biz öğrencilere o sosyal sorumluluk bilincini kazandırmak istiyoruz. Bu çok önemli ülkemizin geleceği için de. İyi insan yetiştiriyorsunuz aslında. Çok saygıdeğer bir iş yapıyorsunuz. Özlem Uzman, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun bizi konuk ettiğiniz için. Hoşçakalın. Teşekkürler.